Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Vietnam Ho Chi Minh City'den, güzel ve güneşli bir günden, District 1'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Vietnam'da efsane mi, gerçek mi bunu yapacağız. Hadi beraber başlayalım. Soru 1. Vietnam'da öğlen 12 ve 2 arasında birçok işletme gerçekten uyku molası verir mi? Efsane mi, gerçek mi? Gerçek, Soru 2. Vietnam'da kırmızı ışıkta sağa dönüş çoğu yerde serbest midir? serbesttir, gerçek, Vietnam'da musluk suyu doğrudan içilebilir mi? efsane, Vietnam'da motosiklet sayısı otomobillerden kat ve kat fazla mıdır? gerçek, Vietnam'da gerçekten herkes İngilizce konuşabilir mi? efsane, Vietnam'da kahveye yumurta konularak yapılan meşhur bir kahve var mıdır? gerçek, Vietnam'da yoldan karşıdan karşıya geçerken durmadan sabit tempoda yürümek en güvenli yöntemlerden biri midir? gerçek. Vietnam'da karşıdan karşıya geçerken hızınızı değiştirirseniz gelir size çarparlar. Vietnam'da sokakta korna çalmak kavga etmek anlamına mı gelir? Gelmez, uyarma anlamına gelir. Vietnam'da birçok evin ön cephesi çok dar ama içe doğru oldukça uzundur. Evet, bu Fransızlardan kalan bir şey, gerçek. Eğer evin yolu olan cephesi 4,5 metrenin üzerindeyse daha fazla vergi öderler. O yüzden genelde 4,5 metreyi geçirmemeye çalışırlar. Vietnam'da düğünler bazen sabahın erken saatlerinde başlayabilir. Doğru mu? Gerçek, Vietnam'da birçok market ve restoran QR kodu ile ödeme kabul eder. gerçek ve Vietnam'da şirket hesabına, IBAN'a para transferi de yasaldır, yapabilirsiniz. Vietnam dünyanın en büyük kahve ihracatçılarından biridir. Gerçek, ikinci en büyük üretici. Vietnam'da tropikal meyveler Türkiye'ye göre çok daha ucuzdur. Gerçek, Vietnam'da tropikal meyveler gerçekten hem lezzetli hem ucuz hem de çok fazla kimyevi ilaç olmadığı için daha lezzetlidir. Vietnam'da herkes her gün pirinç yer. Gerçek, sabah kahvaltısında da yiyorlar, öğlen yemeğinde de akşam yemeğinde de. Vietnam'da insanlar ayakkabıyla eve girmeyi genellikle tercih etmez. Gerçek, Vietnam'da ayakkabıyla eve veya bazı dükkanlara bile girerken çıkarttırırlar. Vietnam'da sokak yemekleri restoranlardan daha lezzetlidir. Efsane, Vietnam'da öğrencilerin büyük çoğunluğu okul üniforması giyer. gerçek, Vietnam'da yağmur yağarken motosiklet kullanmaya devam etmek oldukça normaldir. gerçek ama tehlikelidir. Vietnam'da bazı kafelerde tek bir kahve söyleyip saatlerce oturabilirsiniz. Gerçek, Vietnam'da kaldırımlar çoğu zaman motosikletler tarafından park alanı olarak kullanılır. gerçek, Vietnam'da dünyanın en büyük mağarası bulunur. gerçek, Vietnam'da trenle ülkenin kuzeyinden güneye ne kadar kesintisiz seyahat edilebilir mi? gerçek ama zordur. Vietnam'da pazarlık yapmak sadece pazarlarda değil bazı dükkanlarda da mümkündür. Gerçek, pazarlık yapmadan hiçbir şey almayın. Vietnam'da birçok aile aynı motosiklete 4 kişi hatta daha fazla binebilir. Gerçek, bir aile, 4 kişilik bir aile bir motora biner gider. Vietnam'da insanlar doğum gününde çok Tet bayramını önemser. Gerçek, diğer tatiller çok önemli değildir ama Tet tatilinde Vietnam'da hayat durma noktasına gelir. Vietnam'da durian meyvesini bazı otellere ve toplu taşımalara sokmak yasaktır. Gerçek, uçağı bile divert ettiriyor başka bir meydana. Vietnam'da sokaklarda taze meyve satan seyyar satışları oldukça yaygındır. Gerçek, hemen hemen her yerde taze meyve ve meyve suyu yapan insanları görebilirsiniz. Vietnam'da neredeyse her mahallede açık hava kahve dükkanları bulabilirsiniz. Gerçek, Vietnam'da en çok bulunan işlerden bir tanesi kahve dükkanıdır. Çok fazla çeşit, çok fazla konsepte kahve dükkanı bulabilirsiniz. Vietnam'da motor kullanırken telefonla konuşmak yasal değildir. Gerçek, Vietnam'da insanlar misafirlerine ilk ikram olarak çoğu zaman çay sunar. gerçek ama yeşil çay. Vietnam gerçekten ucuz mu? Kişisine göre değişir, yaşam tarzına göre değişir. Vietnam'da aylık 500 dolarla yaşanır mı? Efsane, Vietnam güvenli bir ülke mi? gerçek, gerçekten güvenli bir ülke. Vietnamlı kadınlar gerçekten Türk erkeklerini seviyor mu? Değişir, Vietnam'da iş kurmak gerçekten kolay mı? efsane değil, zor. Vietnam'da restoran açmak kolay mı? Yani biliyorsan kolay, bilmiyorsan zor tabii ki. Vietnam'da polis yabancılara nasıl davranıyor? Vietnam'da polis yabancılara genelde iyi davranır ama kurallara uyduğunuz sürece. Vietnam'da ev satın alabilir misin? Vietnam'da ev satın alabilirsin, bir apartmandan daire, kondo satın alabilirsin ama arsa payı hakkın yoktur ve bundan dolayı da oturum alamazsın.
Şu ana kadar Vietnam'da Türkler başarılı olabildi mi? Olanlar var, olamayanlar da var. Peki bu saatten sonra başarılı olabilirler mi? Olabilirler. Vietnam hala fırsatlar ülkesi. Düzgün ve yerinde bir yatırımla başarılı olmama ihtimalleri düşüktür. Vietnam'da sağlık sistemi gerçekten iyi mi? Vietnam'da devlet hastaneleri çok iyi değildir. Özel hastaneler gayet güzeldir. Buraya bir tane fatura koyacağım. Geçen ben rahatsızlandım, gittim. 13 milyon dong sadece EKG, serum, doktor muayenesi, ilaç, ultrason, bu kadar. Vietnam'da vergi vermeden iş yapılabilir mi? Yapılamaz. Efsane. Vietnam'da şirket kurmanın gerçek maliyeti ne? Ortalama şu an 3000 dolar civarı. Vietnam'da çalışmak mı, iş kurmak mı daha mantıklı? İş kurmak daha mantıklı. Neden? Çalıştığınız zaman biliyorsunuz burada belli bir kontrata tabisiniz. Kontratınız bittikten sonra ülkeyi çok eğer sevmişseniz devam edemeyebilirsiniz. Ama kendi işiniz olursa kendi kazanırsınız. Bazen az kazanırsınız, bazen çok kazanırsınız ama kendiniz kazanırsınız. Vietnam'da zengin olmak gerçekten çok mu kolay? Çok kolay değil. Çok emek harcamanız gerekiyor. Bu emeği harcarsanız zengin olabilirsiniz. Vietnam'da yabancılar en çok nasıl dolandırılıyor? En çok ucuz yaşam maliyetiyle ve gece hayatın ucuzluğu gösterilip bu tarafa çekiliyor ve buradaki insanlar onları dolandırıyorlar. Farklı yollar anlatıyorlar, farklı şeyler anlatıyorlar ve kendini bir şirketin CEO'suymuş gibi veya farklı farklı şekillerde gösterip tanıtıp insanları çekip paralarını alıp ortadan kaybolan insanlar mevcut. Vietnam'da gerçek maaşlar ne kadar? Asgari ücrete 200 dolar diyorlar mesela. Asgari ücret şu an Ho Chi Minh'li yerel personeller için 250 dolar olarak açıklandı ama tabii ki bu maaşa çalışması gereken insan da çok vasıfsız bir insan olması lazım. Yani örneğin benim kendi restoranımda şu an 500 doların altına çalışan yok. Başlangıç maaşımız aşağı yukarı o fiyatlar. Çünkü yeteneğinizle alakalı, yani hiçbir şey bilmiyorsanız belki bir fabrikada 250-300 dolara çalışabilirsiniz ama benim tahminim fabrikalar bile daha fazlasını veriyor. Vietnam'da ev kiralamadan önce bilmemiz gerekenler nelerdir? Öncelikle resimde gördüğünüzde evin mutlaka gidip kendi gözünüzle görün. Bazen farklı yerler çıkabiliyor. Cam gibi görünen yerlerin cam olmadığı ortaya çıkabiliyor. Evde haşere olabiliyor. Bunları mutlaka gidip kendi gözünüzle kontrol edin. Depozitonuzun yanmaması için evdeki ekipmanların, yani buzdolabının, çamaşır makinesinin, klimanın, televizyonun, bunların çalışır bir şekilde devraldığınızdan emin olun. Yoksa bu masrafları ilerleyen dönemde ev sahibi kabul etmeyecek. Çünkü size evi devrederken yazıyorlar, bunları çalışır bir şekilde teslim ettim, sen de teslim aldın diye imzalıyorsun. O yüzden bunlara dikkat edin. Vietnam'da yatırım yapmak gerçekten mantıklı mı? Vietnam'da eğer sabırlı bir insansan yatırım yapmak mantıklı. Ama hani bugün bir koyayım, yarın 10 alayım diye düşünüyorsan evet, mantıklı değil. Vietnam'da eğitim sistemi gerçekten başarılı mı? Vietnam'daki eğitim sistemi tabii iki şekilde Türkiye'deki gibi, hem özel okullar var hem devlet okulları var. Benim daha önce oturduğum evin yanında devlet okulu vardı ve anaokulu vardı. Sabah önce spor yaptırarak başlıyorlar. Çocuklara önce enerjisini atıyorlar. Biliyorsunuz şu an çağımızda çocukların yediği şeyler yüksek karbonhidratlı olduğu için enerji çok fazla ve bu enerjide sokakta oynamadıkları için atamıyorlar. Bunu okullarda önce attırıyorlar çocukların daha iyi derse fokus olması için. Güzel okullar var, güzel devlet okulları var. Güzel özel okullar ama biraz daha pahalı tabii. 10 bin dolar civarı bir yıllık ücreti var. Okuluna göre de değişiyor. Yani Amerikan okulları 20 bin dolara kadar çıkabilirken işte diğer okullar 10 bin dolara. Daha uygunları da var tabii ama onların da imkan ve kalite olarak değişiyor. Yani bu tamamen sizin takdiriniz ve bütçenizle alakalı bir şey. Vietnam'da trafik gerçekten göründüğü kadar kötü mü? Göründüğü kadar kötü. Vietnam'da yabancılar neden başarılı oluyor? Vietnam'da bir yabancı gelip burada bir işletme açtığında eğer sabrediyorsa, buradaki piyasayı anlayabiliyorsa, reklam tanıtım konusunda başarılıysa, ürünü de sattığı ürün de iyiyse yani başarılı olmama ihtimali yoktur. Vietnam'da bir restoranın aylık giderleri ne kadar? Ben bunu daha önce açıklamıştım. Benim restoranımın şu an aylık 820 milyon dong. Dolar karşılığını tam hesaplayamadım ama böyle bir para, benim aylık sabit giderim var. Vietnam'da en karlı iş kolları hangileri? Vietnam'da en karlı iş kolu diye bir şey genellemek çok doğru olmayabilir. Yani çünkü yeteneğinizle, yaptığınız işle alakalıdır.
Bana göre restorancılık. Ben bu işi biliyorum. Ama siz daha güzel, özel bir şey üretiyorsunuzdur. Yani üretim olaylarında Vietnam'da benim tavsiye ettiğim olay tamamen üretim tarzı şeyleri yapmak daha karlı olabilir. Vietnam'da yaşamanın bilinmeyen masrafları nelerdir? Birincisi hastane masrafı. İkincisi nasıl yaşamak istediğiniz. Yani Vietnamlı gibi yaşıyorsan rahat yaşarsın. Ama benim gibi yaşıyorsan, Türk gibi, tabii ki bazı şeylere ekstra paralar ödemek zorunda kalırsın. Benim aylık maliyetlerim, hani insanlar anlatıyor, 200 dolara, 300 dolara şöyle yaşıyoruz, böyle yaşıyoruz. Biz bunların hiç yakınına bile yanaşamadık bu zamana kadar. Çünkü bizim yaşam tarzımız böyle. Ben bu standardımın da altına şu an için inmek istemiyorum. Peki Vietnam'da dil bilmeden yaşanır mı? Yaşanmaz. Vietnam'daki en büyük kültür şokları neydi? 8 sene önce buraya geldiğinizde eğer hatırlıyorsanız aklınızda kalanları paylaşır mısınız? Yani bu kadar motor olacağını beklemiyordum. Bu kadar yoğun trafikler. Motorun üzerinde bile insanlar uyuyabiliyor. Buzdolabını motorla getiriyorlar. Klimayı motorla getiriyorlar. Mesela Lazada dağıtım ağı, kendi dağıtım ağı var. Her şey çok hızlı bir şekilde evinize geliyor. Onun harici ben hiç içmedim, içemiyorum öyle şeyler ama yumurtalı kahve, bu tarz şeyler kültür şoku diyebiliriz. Öğlenleri uyku olayı biliyorsunuz, aslında bu İslamiyet'te de olan bir şey var. Kaylule dedikleri, burada siesta veya işte öğlen uykusu diyorlar. Bu sağlığa çok faydalı bir şey. Avrupa'da da bu uygulanır çoğu yerde. Bu hoşuma gitti. Devlet daireleri 11'de öğlen yemeğine çıkıyor. Okullar da aynı şekil. Bir saat yemek molası, bir saatte uyku molası veriyorlar. Gayet güzel bir şey. Çünkü günün kalanını daha enerjik geçirmeniz için önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Vietnam neden bu kadar hızlı gelişiyor? Vietnam neden bu kadar hızlı gelişiyor? Çok güzel bir soru. Gelişmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi savaştan sonra Vietnam'ın bir üretim ülkesi haline dönüşmesi. Bu üretimler gerek tekstilde gerek gıdada, kendi arabalarını otomotivde, daha lüks siteler yapmada, yani ülkeyi reprezent etmedeki başarıları gerçekten takdire şayan. Yani benim oturduğum yere giderken bile bir sürü bir tır trafiği var. O her bir tır, her yüklü bir konteyner biliyorsunuz para demek. Ve bunların yoğunluğu için şu anda Ho Chi Minh'de daha alternatif yollar yapılıyor. Tabii ki bir amaç da Long Tan, yani Türk firmasının yaptığı yeni havaalanının bağlantısından kuzeye doğru giden Hanoi yolu dediğimiz yolu genişletme ve ekstra çabalar. Yani İstanbul'da da biliyorsunuz eskiden tırlar, kamyonlar, otobüsler ikinci köprüden geçiyordu. Şu an oradaki trafik kaldırmayınca Kuzey Marmara Otoyolu'na çektiler. Ve artık oradan gidip şehir içi trafiğini sıkıştırmamak amaç. Şu an evet, trafik konusunda yatırımları çok fazla yapıyorlar. Yollar genişletiliyor. Buna takdir ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar da biter. Ve biz de trafik konusunda bir rahat nefes alırız. Onun haricinde District 1'de biliyorsunuz burası en eski yerleşim yerlerinden ve birçok tarihi bina da etrafımızda olduğu için ve caddeler de çok büyük ve uzun olduğu için mesela bizim bulunduğumuz Pasteur Caddesi tek yön. Yaklaşık 4-5 kilometreden fazla bir cadde, tek yön. Bunun da tabii trafiği sıkıştırdığı zaman zaman yerler oluyor ve hafta sonu bu bulunduğumuz cadde bir etkinlik alanına dönüşüyor. Buraya giden bütün bağlantı yolları kapatılıyor ve bütün trafik bizim Pasteur Caddesi'ne yönlendiriyor ve büyük bir yoğunluk yapıyor aslında. Ama şöyle bir durum var. Burada trafik yani en azından akıyor. Yani durmuyor, akıyor. Böyle bir avantajı var diyebilirim. Ama tabii ki hem araç hem de motor süren biri olarak burada bazen bizi bile zorluyor, yani yıllardır sürmeme rağmen bizi bile artık biraz zorlayabiliyor. Çünkü her taraftan arabanın etrafından motorlar bir saniyelik bir aksiyonla fırlayabiliyorlar. Bu da bazen korkutuyor sizi. Ama tabii ki belli bir yıl sonra insan her şeye alıştığı gibi buna da alışıyor. Peki Vietnam'da yaşamak insana gerçekten mutluluk ve huzur katıyor mu? Katar, buna da katılıyorum. Vietnam insanı sakin, meşrepli bir insandır. Özellikle tabii ki bu bölge için bahsetmiyorum. Burası artık şehrin merkezi, yani Taksim, İstiklal Caddesi İstanbul'da neyse burası da o artık, ama hani benim mesela yaşadığım sitede lokal arkadaşlar edinebilirsiniz. Gerçekten gerçek Vietnam kültürünü şehirlerden çok köylerde daha fazla hissedebilirsiniz. Hiç tanımadığınız insanlar sizleri getirip buralarda evlerine davet edebilirler, ikramda bulunabilirler. Bunlar bizim Anadolu kültürümüzde olan şeylerden bir tanesi. Aslında çok keyiflidir yani. Bunları tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Zaten.
Vietnam'da efsane mi gerçek mi videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, Vietnam Muhtarı kanalının gelirleri Vietnam'daki yetimhaneye gitmektedir. Videolardaki makbuzlarımızı her zaman sizlerle gönderdikçe paylaşıyoruz. Sertifikalarımızı paylaşıyoruz. Yetimhaneden bize gelen ödemenin alındığına dair. Kanalımıza abone olmayı, bizi paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Vietnam Muhtarı saygılarını sunar. Görüşmek üzere.